Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzun konusu bu benim meselem, derin meselem. Ünlü üstad biliyorsunuz rahmetli dediği gibi bu benim meselem, derin meselem. Evet arkadaşlar, mesele ne dolar ne de altın meselesi. Bu mesele artık ekonomik bir mesele ve artık herkesin boğazına kadar gelmiş bir durum. Çarşı pazara baktığınız zaman yanan bir çarşı pazar hepinizin dikkatini zaten çekiyor. Buradaki fiyatlar almış başını gidiyor. Herkesin elinde doları altını maalesef ki yok. Geçim derdinde olan birçok insan var. Onların meselesi de Müslüm Gürses'in dediği gibi, ünlü üstadımızın dediği gibi rahmetlinin. Buradan onu da saygıyla analım. Allah rahmet eylesin diyelim. Onun da dediği gibi bu benim meselem, derin mesele. Evet, elinde altını, doları olmayanların çarşı, pazar meselesi. Onların da meselesi çarşısı, pazarı, gıdası, çoluğu, çocuğu. Maalesef ki onlar da bu durumdan müzdarip. Elinde doları, altını olanlar da bunu nereden satsam, nereden alsam derdindeler. Onların meselesi de bu. TÜSİAD'ın açıklamaları geldi. TÜSİAD da gene onların meselesi de ekonomi ve faiz meselesi. Onlar da artık bu konudan bu denenen politikanın bir an önce bitirilmesini istiyorlar. Fakat iş adamlarına baktığımız zaman askeri ücretteki artışın ardından bu türden açıklamalar yapmaları da oldukça manidar. Yani işlerine geldiği gibi işlerine gelen yerde seslerini çıkartıyorlar. İşlerine gelmeyen yerde maalesef ki seslerini çıkartmıyorlar. Uygulanan bu politika faizi maalesef ki tutmadı arkadaşlar. Bunun tutmadığını da herkes görüyor. Fakat bir tek görmeyen o da hükümet. Hükümet bu ısrarında devam ettiği sürece maalesef ki bizlerin dolarda ve altın gramın tarafında, altın gram tarafında ve gram gümüş tarafında düşüşler beklememiz çok zor. Sayın Ekonomi Bakanı Nebati'nin yapmış olduğu açıklama ve basın mensuplarıyla yapmış olduğu toplantıda sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar bana faiz arttırımla ilgili soru sormayın şeklindeki açıklamaları. Bu da gösteriyor ki Merkez Bankası ve ekonomiden sorumlu bakanların faiz indirmesi gibi bir faiz yükseltmesi konusunda gündemlerinde herhangi bir olay olmadığı yönde. Bu olayların eşliğinde ekonomiye baktığımız zaman, özellikle Türkiye ekonomisine baktığımız zaman dış güçlerden bahsediliyor. Fakat dış güçlere baktığınız zaman herkes kendi derdine zaten düşmüş durumda arkadaşlar. Dış güçlerin de derdi enflasyon. Onların derdi kadar bizim derdimiz de enflasyon. Yani kimsenin kimseyle uğraşacak vakti şu an için yok. O yüzden dış güçler meselesinde bizler artık geri çekebiliriz. Bu dış güçler şu şekilde ekonomimize müdahil oluyor. Bu şekilde ekonomimize müdahil oluyor. Böyle bir durumun olduğunu maalesef ki zannetmiyorum arkadaşlar. Tüm dünyanın faiz arttırımına gittiği bir dönemde İngiltere Merkez Bankası'nın bile faiz arttırımlarına gittiği bir yerde ABD parası o kadar her ülkede geçerli olduğu halde onların bile faiz arttırımını düşündüğü bu günlerde bizim gibi gelişmekte olan ülke paralarının tüm dünyada bu konuda zaten tekiz arkadaşlar. Faiz indiren tek ülke biziz. Bir faiz uğruna ülke insanlarının bu kadar harcanması, bu kadar fakirleşmeye zorlanması, bunu da anlamış değilim. Ne türden bir politika, ne türden bir ekonomi uygulanıyor. Bunu hala zaten kimsenin çözmüşlüğü yok. Finansal piyasalar tarafına baktığımızda UBS artık Türk lirasıyla ilgili açıklamalarda bulunmayacağını, yani bu parayla ilgili artık yatırımcılarına tavsiyelerde bulunmayacağı yönünde açıklamalar yaptı. Artık paramız yavaş yavaş dışarıda geçerliliğini de kaybetmeye başladı. Bunların işlem yapmaması demek artık burada bizim Türk lirasının dışarıda geçerliliğinde iyice azalacağı anlamı taşıyor. Yabancılar zaten ülkemize gelmek istemiyorlar. Bunu biliyorsunuz. Yani yatırım amaçlı gelmek istemiyorlar. Yazın bol miktarda geleceklerdir arkadaşlar. Buraya da yazın gelmelerindeki amaç Türkiye'nin çok ucuz olacağından kaynaklı olarak bir talan
etme şeklinde de Türkiye'ye gelecekler. Böyle gelecek bir dolar kime ne faydası olacak onu da bir düşünmek lazım. Ben kendi ülkemde rahat edemeyeceksem, kendi ülkemde rahat rahat alışverişimi yapamayacaksam, çalıştığım maaşımla rahat rahat geçinemeyeceksem, yabancıdan gelen dövizden bana ne? Benim ekonomim de bu yönde. Faize karşı olan bir ekonomi yürütüyoruz. Fakat siyasetle din işleri gerçekten birbirine karışmış durumda. TOKİ ile ilgili Diyanet İşleri'nin geçmişte verdiği vaazı da ortadadır. Ülke meselelerinde bu türden ufak çaplı artışlar olabilir şeklinde bir vaazı vardı. Yani bir nevi de olsa faiz olabilir şeklinde bir açıklama. Bu anlama gelecek bir açıklama Diyanet İşleri zaten yaptı. Peki şu anki durum bir ülke meselesi değil midir diye insan sormaz mı? Şu an Diyanet İşleri Başkanı'nın nerelerde olduğu, ortalıkta neden gözükmediğinde sormak ister insan. Atatürk'le ilgili benim meselem Atatürk meselesi. Atatürk'e laf edenler meselesi. Yani herkesin meselesi bir farklı arkadaşlar. Bu ülkede Atatürk'e edilmedik, hakaret kalmadı ve hakaret edenlerin hepsinin yaptığı hakaretlerde maalesef ki yanlarına kar kaldı. Bunları da unutmamak gerekli diye düşünüyorum. Sizlerin düşüncelerini de çok merak ediyorum. Bunları da gene videoların altına yazarsanız beni çok memnun edersiniz. Bu arada beğen tuşuna basarsak kanalımızdaki yayınlarımızı daha fazla kişiye de ulaştırmış oluruz arkadaşlar. Bütün bunların eşliğinde TÜSİAD ortalığı gerdi. Gene gerdi arkadaşlar. Bu TÜSİAD'ın germesiyle birlikte pazartesi günü hükümet kanadından bakalım TÜSİAD'a ne türden cevaplar gelmeye başlayacak. Bunları da sizlerle birlikte buradan takip edeceğiz. Bu takiplerimizin sonucunda dolar TL kurunda gene yukarıya yönlü ataklar maalesef ki izleyebiliriz arkadaşlar. Bunlar artık kaçınılmaz bir hal almış durumda. Aylık grafiği şöyle bir açtığımız zaman aylık grafiğe baktığımda şu mum hareketlerinin uzunluğunu sizler de görüyorsunuz. Ne kadar uzun bir mum, ne kadar güçlü bir mum. Herkesin dolarize olduğu bir mum. Bu mumun geriye gelmesi de o kadar güç olacaktır arkadaşlar. Bu mumun geriye gelebilmesi, ekonomiyi normal standartlara sokabilmek için ise arkadaşlar mutlaka bu düşüncelerimizden, ekonomik düşüncelerden hükümetin vazgeçmesi gerekli. Bunlardan vazgeçmediğimiz sürece bizler pazarda 10 liradan domates, 12 liradan salatalık, 14 liradan çocuğumuza süt, 180 liradan da çocuğumuza mama almaya devam ederiz. Hatta bunlar bizim şimdi çok daha iyi günlerimizde olur diye düşünmekteyim. Fakat hükümet tarafına baktığımız zaman, ekonomi bakanımıza baktığımız zaman, açıklamalarına baktığımız zaman biz bu yoldan dönmeyeceğiz şeklinde açıklamalar devam ediyor. Bunların devam etmesi pazartesi günü sürmesi halinde ise bizler dolar TL kurunda gene 16.25 ve üzerine doğru hareketlerin kaçınılmaz olacağı da maalesef ki gözden kaçmıyor. Özellikle 17-16 zirvesini gördüğümüz dolar TL kurunda piyasanın kızışması durumunda hükümetle TÜSİAD arasındaki söz düellasının artması durumunda dolar kurunda bir anda 18.90 seviyesine doğru kurun yukarı yönlü ataklar gerçekleştirebileceğini de gözden kaçırmamak gerekli. Bunu da bir kenarımıza koymamızda fayda var. Aşağı yönlü fiyatlamalarda 16.25 çok önemli olacak. 16.25 desteği. Onun altında olmazsa olmaz desteğimiz zaten 15.30 desteği. Bunu önceki videolarımızda da sizlerle birlikte anlatmıştım. Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. O yüzden sorulara pek yanıt vermeyeceğim. Sizlerin dolar TL kurunda pazartesi günü özellikle 16.25 kısa destek bölgesi takibinizde olsun. Hükümet kanadından gelecek her açıklama dolar TL kurunda gene yukarı yönlü atakları tetikleyecektir diye düşünmekteyim. Bu söylemler, bu ekonomik politik düşünceler değişmediği sürece de
dolar TL kuru artık 30 lirada mı durur? Bunu her gün sizlerle birlikte zaten kapanış rakamlarıyla birlikte burada takip etmeye devam edeceğiz. Mesele dediğim gibi artık dolar meselesi olmaktan çıktı. Mesele artık altın meselesi olmaktan çıktı. Mesele artık halkın geçinmesi meselesi haline geldi. Birçok yandaş kanalın yapmış olduğu haberleri izlediğim zaman emekli maaşlarıyla ilgili birçok haber. Sizler de bu haberleri görüyorsunuzdur. Emekliye şu kadar zam, emekliye bu kadar zam. Devamlı bir algı içerisinde. Asgari ücretlilerin gene bir algı içerisinde sürdürülen maaşlarıyla ilgili haberleri de hep beraber izledik. TÜSİAD'ın özellikle niçin bu asgari ücret artışından sonra %50'lik artışından sonra bu türden açıklamaları yaptığı da oldukça manidar. TÜSİAD'çılar da hiç kusura bakmasınlar. Bugüne kadar neredeydiler diye insana bir sorarlar arkadaşlar. Geçmişte yaptığım videolarda özellikle gelir dağılımının adaletsiz olduğu konularına değinmiştim. Bu adaletsiz gelir dağılımının ise ileride işverenleri çok güçlü bir şekilde vuracağıyla ilgili videolarım vardı. Bu videoları zaten sizler de seyrediyorsunuzdur, seyretmişsinizdir. Evet, gördüğünüz gibi şu an bu gelir dengesizliğindeki maalesef ki durum işvereni de vurmaya başladı. Çünkü kendi ürettiği malı satacak insan bulamıyor. Bu fiyatlar üzerinden kimler nasıl alışveriş yapsın veya elindeki parayla kaç gün yetişebilsin. Ev fiyatları aldı başını yürüdü gitti. Araba fiyatları deseniz, satılık araba fiyatları deseniz aldı başını yürüdü gitti. Piyasaya baktığınız zaman ikinci el satılık otolar birinci el satılık arabalardan daha fazla prim yapmaya başladı. Maalesef ki ekonomimiz pek iyiye gitmiyor arkadaşlar. O yüzden sizlerin de yatırımlarınızı koruma çabalarınız var. Bu çabalarınız da gayet kanunidir arkadaşlar. Bu çabalarınıza hiç kimse de bir laf söyleyemez. Tabii ki herkes elindeki dolarını, altınını yatırım amaçlı korumak istiyor. Bu da kanunen bir düşüncesi zorluğu olmadığı için, bir yasağı olmadığı için de dolar veya altın almak kimsenin bunu eleştirmeye de haddi olmaması diye düşünmekteyim. Beni soracak olursanız bende ne dolar, ne altın, ne euro, ne sterlin hiçbir şey yok. Ben her zaman biliyorsunuz arsa yönünde yatırımların değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Benim gibi düşünen Bill Gates de var. O da Türkiye üzerlerinde devamlı arsa bakıyor. Geleceğin yatırım aracının arsa olacağını da düşünmekteyim. O yüzden sizlerin de fırsat buldukça uygun fiyatlı maliyetli arsalar buldukça buralara yatırım yapmanızı yatırım tavsiyesi olarak söyleyebilirim. Evet, pazartesi günü dolar ne olur? En fazla sorduğunuz sorular. Bir önceki videomuzda dolarla ilgili yaptığımız çok sert düşüşler olabilir mi videosu içerisinde bunları zaten anlatmıştım. Fakat videoyu maalesef ki videoları bazı arkadaşlarımız izlemiyor. İzlemediği için başlığa takılı kalıyor. Başlıkla içeriğin aslında ne kadar uyumlu olduğunu anlamayıp videoyu daha izlemeden videonun altına yorum yazmakla yetiniyor. Fakat videoyu izlese bu video içerisinde dolar TL kurunun hangi şekilde sert yönde aşağıya düşebileceği ile ilgili o video içerisinde zaten yorum var. Bu yorumu okusa zaten bu videoyu dinlese altına zaten bu yorumu yazmayacak. Tabi ona takılıp onun altına da bir sürü yorum yazanlar var. Bunları da anlamak maalesef ki güç diyeyim, ben anlamakta güçlük çekiyorum ya da ben kendimi anlatamıyorum. Bununla ilgili de yorumlarınızı yazarsanız ben çok memnun olurum. Bugüne kadar dolarla altınla ilgili hiç kimseye kaybettirdiğimi de düşünmüyorum. Hatta birçok kişinin de benim yaptığım yorumlar sayesinde birçok kez aşağı yönlü elindeki ürünleri kaptırmaktan vazgeçtiği ve ileriye dönük uzun vadeli özellikle yatırımlarında çok güzel paralar kazandığını da düşünmekteyim arkadaşlar. Tabii videoları tam ve eksiksiz olarak seyredenler için. Bir aralar hatırlatmak isterim, dolar TL kurunda Elliott
teorimize göre biz 5. dalganın içerisinde olduğumuzu söyleyip dolar TL'nin 5 TL'ye düşecek şeklinde yorumlar yapan insanlar vardı. Bunlar tabii biz o kadar meşhur değiliz. Biz meşhur olmadığımız için buna riayet edenler ve bana saldıran çok insan o dönemde oldu. Bunu hatırlayan arkadaşlar da bu video altına bu yorumları yazarlarsa memnun olurum. Şu an itibariyle baktığınız zaman benim yanılmadığımı, dolar TL'deki yükselişin daha yeni başlayıp 5. dalga Elliott teorisinde bu dalgayı artık uzatabildiği kadar yukarıya yönlü uzatması beklenebilir. Bu dalganın bitişini bizler grafik üzerinde nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bu grafik üzerinde bir omuz baş omuz oluşumu şeklinde bir hareket gördüğümüz zaman şu şekilde, işte o zaman bu 5. dalga burada sonlanmış olacak. Fakat bugün itibariyle baktığımız zaman henüz bir yukarılarda düşüş oluşturabilecek bir omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu henüz izlemedik. Böyle bir oluşum görürsem sizi mutlaka ben de uyarmaya çalışacağım. Normalde %161 seviyesinin üzerindeki hareketlerin köpük olduğu da unutulmamalı. Fakat uyguladığımız politika kaynaklı bu hareketlerin maalesef ki Fibonacci değerlerine göre bazı kanal aralıklarının yukarı yönlü çok sert bir şekilde kırılması buradaki boşlukların daha sert bir şekilde yukarıdaki alanları doldurmasına sebebiyet veriyor. Bu da kurlarda istenmediğimiz yukarı yönlü hareketleri bizlere getiriyor. Bu hafta itibariyle en sert geçecek bölgemiz, özellikle dolar TL kuru için söylüyorum, bizlerin 18.91 seviyesinde bulunan bölge. Burayı da koruyamamamız durumunda dolar TL kurunda 21 TL'ler 20-21 TL aralığına doğru yukarı yönlü çok sert hareketler izleme olasılığımız da oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Tabi bunun gelebilmesi için 18.90 burada bir direncimiz var. Bu direnç de kuvvetli bir dirençtir. Bizler bu hafta itibariyle TÜSİAD'la hükümet kanadı arasında bir uyumsuzluk, bir resleşmenin devam etmesi durumunda çok rahat bir şekilde 18.90 seviyesine doğru bu dolar kurunda yukarı yönlü maalesef ki atakları görebiliriz. Altın tarafına gene baktığımız zaman FED tarafının altın fiyatlarını devamlı manipüle etmesi ve bunun sonucunda da onsları baskılama çabası devam etmekte. Avrupa bankaları ve ABD bankaları bizim gibi değil arkadaşlar. Kağıt üzerinde, bilgisayar üzerinde, internet üzerinde altın alım satımlarını onlar fizikiye çevirmek istiyor. Yani karşılık olarak altın topluyorlar. Ve bu topladıkları altınları yüksek fiyattan alma niyetinde değiller. Bu yüzden manipüle bir şekilde altını düşük fiyatlardan kendileri toplayıp bu açıklarını kapatma derdindeler. Altında ilerleyen dönemlerde ons tarafında özellikle yukarı yönlü sert atakları bizler göreceğiz. Şu anda kısada ons altın tarafında 1840-44 aralığına doğru atakların devam edeceği, ons gümüş tarafında da 20-26 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü ataklar zaten göreceğiz. Fed'in yapmış olduğu faiz kararlarıyla ilgili açıklamalarda bile ons altında gördünüz arkadaşlar, aşağı yönlü düşüş olması gerekirken yukarı yönlü hareketler yaşandı. 1814 doların bile üzerine çıkan ons altın gördük. Oradan haftayı biraz altında gene manipülatif hareketlerle kapattık. Fakat gördüğünüz gibi bu aşağılardan, dip seviyelerden birileri bu altını toplamaya devam ediyor. Gümüşü toplamaya devam ediyor. Ve bunun arkasında da ben dünya merkez bankalarının olduğu kanaatindeyim. Yani bunlar yavaş yavaş çaktırmadan bu pozisyonlarını kapatıp altın açıklarını bunlar üzerinden tamamlamaya çalışıyorlar. Sizler de göreceksiniz ilerleyen günlerde, aylarda altının ve gümüşün ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar yüksek seviyelere kadar çıkabileceğini sizlerle birlikte buradan hep beraber izleyeceğiz. Özellikle ons gümüşte 50 dolarlar seviyesinde beklentim devam ediyor. Gram altın tarafında bu hafta 1200 TL'ler civarına doğru
yukarı yönlü hem dolar hem ons bazlı ikisinden birden kaynaklı olarak bir rally daha yaşayabiliriz. Bunun içinde seviyeleri zaten sizlere verdim. Bu seviyeleri takipte kalacaksınız. Bizler her iki durumda elinizdeki yatırımını koruyabilmek amaçlı olarak mutlaka altta sizlere herhangi bir silkeleme durumunda kuvvetli destek bölgesini veriyoruz arkadaşlar ve stop loss bölgesi, yani artık bu üründen ayrılmanızı gerektirebilecek seviyeleri sizlere veriyorum. Çoğu kişinin vermediği bu seviyeleri ben sizlere veriyorum. Yoksa direkt ben de bazı analistçiler gibi, uzman analistçiler gibi yukarı dolar 30 TL olacak derim. Dolar buradan. Bakın burası çok önemli. Beni burada çok iyi dinleyin. Özellikle anlamak istemeyenler için söylüyorum. Dolar 30 TL olacak derim arkadaşlar sizlere. Bununla ilgili de 4 sene 5 sene sizi burada oyalarım. Dolar nasıl olsa 30 TL'ye gidecek. Ama bu dolar TL kuru 4 senede mi gidecek? 5 senede mi gidecek? Sizler de benim yaptığım bu yoruma göre dolar 30 TL olacak deyip yukarılardan, üst seviyelerden dolar, altın almaya, toplamaya devam edersiniz. Fakat burada bir politika değişikliği meydana gelir ise, ani bir politika değişikliği meydana gelir ise, işte o zaman sizleri 2 sene, 3 sene bu kendi kanalıma bağlarım. Biz sizlerle birlikte burada 3-4 sene doların 30 TL olmasını bekleriz. Her düşüşte ben bir şeyler uydururum. Sizlerde 30 TL olacak heyecanıyla, bu sene oldu, öbür sene oldu, ondan sonraki sene oldu. Böyle 3-4 sene maalesef ki beklersiniz. Bizlerin amacı haftalık sizlere seviyeler vermemizdeki amaç, buradaki destek seviyelerinin altında kırılım olmadıkça hala yukarı yönlü trendin devam edeceğini anlatabilmek. Bazı arkadaşlara ben bunları anlatamıyorum galiba, ya da anlıyorlar, işlerine gelmiyor. Bizlerin verdiği bu kritik destekler dolarda olsun, altında olsun, gümüşte olsun, aşağı yönlü kırılmadıkça, bakın arkadaşlar, yön yukarı. Maalesef ki yön yukarı. Özellikle ekonomik söylemler değişmediği sürece, Merkez Bankası'nın söylemleri, Ekonomi Bakanı Nebati'nin söylemleri değişmediği sürece bu doları aşağı çekmek maalesef ki çok zor. Çarşı pazardaki fiyatları aşağıya çekmek çok zor. Maalesef ki diyoruz ki domatesle elmanın dolarla ne alakası var? Evet arkadaşlar, hepsinin dolarla bir alakası var. Çünkü çiftçinin mazotu dolarla, maalesef ki dolarla alınıyor. Kullandığımız elektrik dolarla. Bu yüzden bunları maliyetlere yansıtmak zorunda. Fakat çiftçilere baktığınız zaman üretiminde domatın 1 liradan satıyor adam, 70 kuruştan domatın kilosunu veriyor. Ama biz çarşı pazarda gördüğümüz zaman bunun fiyatının 10 lira olduğunu görüyoruz. Burada da bir arada aracılarla ilgili sıkıntılar olduğu belli. Fakat hükümet tarafına baktığımız zaman bu aracılarla ilgili olan sıkıntıyı bir türlü aşamadığını görüyoruz. Özellikle Tarım Bakanı'nın bu tür konulara eğilmesi lazım. Çiftçileri bu konuda örgütlemesi, kendi kooperatiflerini kurmasını sağlaması lazım. Bize yoldan çok şu an gördüğünüz gibi yiyecek, içecek fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler lazım ki aldığımız, kazandığımız maaşlar erimesin ve bunların karşılığında bizler de rahat bir şekilde yaşayalım. Yoksa elin yabancısı gelip benim ülkemde rahat yaşadıktan sonra benim ülkeme dolar girse bu doların bana ne faydası olacak diye ben sorarım sizlere arkadaşlar. Hayatımın 3-5 senesi bu şekilde gittikten sonra. Asgari ücretin enflasyona etkisi. Arkadaşlar, asgari ücretin enflasyona hiçbir etkisi olmaz. Bu tamamen bir saçmalıktan ibaret bir olay. Eğer asgari ücretin enflasyona bir etkisi olsaydı, asgari ücret 2800 TL iken fiyatların bu kadar yukarıya çıkmaması gerekliydi. Bunu böyle düşünecek olursak, peki asgari ücret 2800 TL iken niye enflasyon aldı başını yürüdü gitti? Bunun sorusunu da sormak isterim. Enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebebi merkez bankalarının bastığı paradan kaynaklı. Bu parayı da eşit bir şekilde dağıtamıyoruz arkadaşlar. Bakın, alt tabakadan üst tabakaya kadar bu parayı eşit bir şekilde dağıtmış olsa idik, şu an kimse bu sıkıntıları çekmiyor olacaktı. Neden çekmiyor olacaktı? Biz bunu düzgün bir şekilde çiftçiye, sanayiciye,
alt gelir çalışan işçiye dağıtabilseydik, çiftçi rahat bir şekilde üretimine devam edebilirdi. Şu an bu sıkıntıları yaşamaz, bu enflasyondan da etkilenmez olurdu. İlerleyen dönemlerde e, dolardaki bu volatiliteyi durdurup, bakın yöntem çok basit. Dolardaki bu volatilitenin yüksek faizle, maalesef ki yüksek faiz vereceğiz. Buna mecburuz. Bu volatiliteyi durdurabilmek için bir süre enflasyonun üzerinde faiz uygulayıp bu volatiliteyi durdurup alt taraftan üretimi destekleyip gelir seviyesi düşük insanları orta seviyeye çekip piyasaları da rahatlattıktan sonra ondan sonra faiz politikamızı değiştirme yönüne rahat bir şekilde gidebilir. Para sıkılaştırmasına gidebilir. Piyasaya bastığımız fazla paraları Merkez Bankası geri çekmek suretiyle enflasyonu da rahat bir şekilde aşağıya düşürebilirdi. Yani bu mesele sadece dolar meselesi değil. İnsanların maaşlarına baktığınız zaman zaten bu maaşlar ancak gıdaya yetecek. Yani kendi ev ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bir para. Bunun %45, %50'si asgari ücretle geçinen bir kısım olduğunu düşünecek olur isek, maalesef ki bunun insanların da gidip parasını dolara, euroya yatıracak bir fazladan parası mı var ki gitsinler dolar, euro alsınlar? Şu an doları, eurosu olan vatandaşlar kısmına baktığımız zaman bu paranın büyük bir kısmı, büyük ihtimalle arkadaşlar, büyük şirketler tarafından dış borçlarını kapatmak amaçlı piyasadan çekilen dolar miktarıdır. Tabii bunun yanında küçük vatandaş da, halk da tabii gidip ufak birikimlerini, Türk lirasına güvenmediği için, bizler Türk parasına güveni sağlayamadığımız için bunlar da parasını dolarda, altında, gümüşte değerlendirmek istedikleri için kimse şu an bu ekonomik tabloya güvenmediğinden dolayı da kimse elindeki yatırımını bozdurmak istemiyor. Satılık araba fiyatları, satılık ev fiyatları daha düşer mi şeklinde sorular var. Şu şekilde, şu politika devam ettiği sürece düşmez. Zaten arabalarda bir çip krizi var arkadaşlar. Avrupa'da bu çip üretilemediğinden dolayı arabalar zaten piyasaya sürülemiyor. Piyasaya da az miktarda araç sürüldüğü için bizim gibi gelişmekte olan ülkelere az miktarda araba gönderiliyor. Bu talep arz meselesinden kaynaklı olarak da birinci el araba az olduğundan ikinci el araba fiyatları birinci el araba fiyatlarının üstünde. Çünkü şu an gideyim ben bir araba alayım deseniz bile parasını verdiğiniz halde arabayı alamıyorsunuz. Acil ihtiyacı olan insan ne yapacak? İkinci el arabaya daha yüksekten fiyat verip bu arabayı almak istiyor. Bunu aldıkça da alan aldığı fiyatın altına satar mı? Satmaz. Satmadığı için böyle kademeli bir şekilde bu fiyatların yukarı gitmesi maalesef ki engellenemiyor arkadaşlar. Engellenemediğinden dolayı da araba fiyatları, ev fiyatları da gene aynı şekilde. Normalde bizim Türkiye ekonomi piyasasına baktığımız zaman Ocak, Şubat, Mart, yani kış aylarında ev fiyatlarında ufak bir miktar geri çekilmeler yaşanır. Normalde baktığımız zaman gene yaz aylarına girildiği zaman ev, arsa, araba fiyatları normal bir şekilde artmaya devam eder. Çünkü yazın araba alanlar, ev alanlar, yazlıkta kalmak için, bunlar kışın bu ev arabaları sattıkları için 3-5'e bakmazlar. Biraz altında aldıkları evi, arabayı tatil şeklinde kullanıma saydıkları için sattıklarından fiyatlarda biraz gerileme oluyordu. Fakat bunun altında ben Türkiye'de hiç bu araba fiyatı veya ev fiyatının daha fazla geriye geldiğini görmedim. Göreceğiz ki gıda fiyatlarında da hiçbir şey geriye gelmeyecek. Ocak, Şubat, Mart aylarında zaten üretim yok. Çiftçi yazın bile az üretim yaptı maliyetlerden dolayı. Yani bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman arkadaşlar, dolardaki yükseliş, bizler bu ekonomik düşüncelerimizi değiştirmediğimiz, ekonomik politikalarımızı değiştirmediğimiz sürece dolarda yön, verdiğimiz destek altında bir kapanışa uğramadığı müddetçe maalesef ki bizler ilerleyen günlerde 21 TL'ye giden doları da görürüz. 1200 TL'ye giden gram altını da görürüz. FED tarafı, Avrupa tarafına baktığımız zaman onların yapmış olduğu politikalar da iç açıcı değil. Onların da basmış olduğu paralar da iç açıcı değil. Fakat onlar basmış oldukları paraları genellikle vatandaşlarına
harçlık olarak kullandılar. Yani alt tabakaya bu parayı yaydılar arkadaşlar. Onlar bu paraları yaydıkları için şu an onların paralarının birçoğu da zaten Bitcoin'de, altında ve diğer piyasalarda değerlendiriyorlar. Değerlendirdikleri için özellikle dijital para tarafında çok iyi kazançlar elde ettiler. E, Ekonominin açılmaya başlamasıyla birlikte birçoğu zaten zengin olduğundan dolayı arkadaşlar işlerine geri dönmediler. Avrupa ve Amerika'da kıskanılacak tek tarafta bu. İnsanlar çalışmadan devletin verdiği parayla zaten çoğu zengin oldu. Bizde de gördüğünüz gibi çalışaraktan daha da zor duruma gelmiş durumdayız. Yani biz hep çalıştık, alım gücümüz hep azaldı. Bu nasıl bir tezat? Yani bu benim meselem nasıl bir mesele? Sizin meseleniz nasıl bir mesele? Nasıl bir ekonomik mesele? Bunu da sizler yorumların altına yazın arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzda ben bunları anlatmaya çalıştım. Teknik videolarımızı bugün sabah zaten sizlerle birlikte yayınladık. Ben inanın ki hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah güzel günler yakın olacak. Bu ekonomik buhranların bittiği günleri de göreceğiz. O zaman hep birlikte burada sizlerle birlikte gene doğru dürüst yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayınlarımıza devam da ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.